body good, body good. Her sabah böyle biz böyle işe gidiyoruz. Bunlar bizim sabah farelerimiz. Bu her sabah gördüğümüz teyzemiz. Bu benim güzeller güzeli prensesim. Ve ben de buradayım. Hot. Hot. And now ba. No, Tonya. Say again. It's ah. It's not ah. There is not this voice in Turkish. I know. There's no. I know. So if you want. Okay, say again. Not show in English. Say again. I want to hear. If I hear, maybe I will do. Ta. Ah, Ta. ah, Ah. ah, Ah. ah. Okay, say here. Ba. Ba, ba, Ba. ba, Not ba. ba. Here, Tonya. E, Look at me. e, Yes. e. Show again. E. Okay. Right. Okay. Easiest. Easiest. In Easiest. Oh my gosh. easiest in sick, right? Can you read all of them? Ba, Ba. ba, Ba. ba, Ma. ma, Bè. ba, Me. me, Le. le, v, v, Re. v. Not like bombing. V, not v, v. Evet, hepinize bir Saigon gününden selamlar. Tatlı bir kafeye geldik. Tao saçıyla ilgili bir şeyler yaptırıyor. Saçını yıkatıyor zannedersem. Bugün ne yapacağız? Bugün benim için çok önemli bir yere gideceğiz. Sadece Vietnam'a özgü bir sanat etkinliği var arkadaşlar. Sadece Vietnam'a özgü. Yani thank you, come on Latvia, come on you love. Evet, kahvemiz geldi. Her zamanki gibi çayımız burada. Yalnız biraz fazla buz koymuşlar. Normalde buzu ayarlayabiliyorsunuz aslında. Bir tanesini çıkartalım bu buzun. Ne diyorduk? Evet, benim için benim için önemli olan bir Vietnam sanatıyla bugün buluşacağız. Bu benim için gerçekten önemli çünkü ben böyle yaklaşık bir haftadır bunun hayalini kuruyorum diyebilirim. Pek çok şey okudum, sizlerle onunla paylaşacağım. Öyle. Dao Nai Angko Koekom, Dao Nai Angko Koekom, Dao Nai Emko Koekom, Dao Nai Angko Koekom. Tao geldi ve şimdi söylediğim gibi Vietnam'a özgü olan bir sanatla sizi buluşturacağız. Bahsettiğimiz noktaya geldik. Öncesinde bir yemek yiyeceğiz. Gösteri saat 2.30'da başlıyor. 2.30'dan önce bir yerlerde yemek yiyelim dedik. Here. Okay. Evet, burası arkadaşlar yemek yiyeceğimiz nokta.
arkadaşlar. Burada yengeç yiyeceğiz gördüğünüz üzere. Lemon juice or orange juice or cold water. Evet, şu anda yemek yemek için böyle salaş bir yere geldik. Bu salaş yer diğer yengeçlere göre bir tık daha ucuz ama gayet kaliteliymiş. Tao öyle söyledi. Şimdi bu yengeci birazdan deneyeceğiz. Ben daha önce yengeç yedim ama buranın özelliği özellikle canlı ve taze olmasıymış. Yağda kızarmış bir biçimde una bulanıyor ve sonrasında da buraya geliyor. Ve bakın şurada yengeçli börek diyeceğim, saçmalayacağım tabii ki ama ona benziyor yani yengeçli börek. Şu çok enteresan dostlar. Yani şurada görüyorsunuz mesela bu kadarcık bir noodle geliyor ve küçücük tabaklarımıza noodle alıyoruz. Yani şu noodle bizim makarna tabağının ya da bizim pilav tabağının yarısı değil. Burada tabaklar çok küçük. Yani göreceli tabii, küçük derken bana küçük geliyor. Onlar için normal. Bizim tabaklar herhalde onlara kazan gibi falan gelir. Evet, noodle gözükmeyecek şekilde böyle sebzelerle donatıldı. Evet, bu noodle çok güzel gözüküyor. Umarım sesimi duyabiliyorsunuzdur çünkü burası çok gürültülü. Kalabalık olduğu için biz tam böyle havalandırmanın olduğu yere geçtik. Havalandırma da tam arkamızda. O yüzden de bir miktar durum bu ama tek kelimeyle muhteşem. Çok güzel, çok güzel. Harikulade. Vietnam'ın yemeklerine bayılıyorum. Gerçekten burada yemek yediğinizde mutlu oluyorsunuz dostlar. O kadar güzel ki tadı. Daha önce yediğim hiçbir şeye benzemiyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Ben bir şeye benzetmeye çalışıyorum. Anlam verebilmek için size. Ama hiçbir şeye benzemiyor daha önce yediğim. Böyle bacaklarını çıtır çıtır yiyebiliyorsunuz. İçinde aynı zamanda böyle kocaman bir et parçası var. Çok güzel. Gerçekten de çok güzel. Arkadaşlar burayı mutlaka bulun. Muhteşem. Tek kelimeyle muhteşem. Burayı mutlaka bulun.
Çok lezzetliydi. Yengece doyduk. 2 kişiyi 1100 VND verdik. Biraz pahalı. Yani sokağa göre falan kıyaslarsanız biraz demeyeyim, bayağı pahalı. Ama değdi mi? Bence kesinlikle değdi. Yani 2 kişi yengeç, karides, noodle, bir sürü şey yedik. Ve 1100 VND. 2 tane de portakal suyu içtik. Öyle. Şimdi gösteriye gidiyoruz. Fakat öncesinde daha zamanımız var. Biraz buralarda yürüyüş yapıyoruz arkadaşlar. Yemek yedikten sonra yürümek iyi gelir. Ve gerçekten de aslında ağır bir yemek yedik. Öyle böyle değil. Hala bana soruyor aç mısın diye. İnanılmaz doyurucu bir yemekti. İnanılmaz doyurucu. Yani biz 1100 VND verdik ama normal bir insan, yani siz onu 3 kişi gibi düşünün. Ben varım çünkü. Sert bakışlarına denk geliyorsunuz bir kısım insanın, ama bu sert bakışa çok hafif bir gülümseme ya da uzun zaman baktıktan sonra karşı taraf zaten gülümsüyor. Yani o sert bakış hemen bir gülümsemeye dönüşüyor. Gerçekten de çok huzurlu. Çok enteresan arkadaşlar. Kaza oldu ve kaza olduktan sonra hiçbir kavga çıkmıyor. O kadar tatlılar ki. Kaza olduktan sonra bir de bana döndü. İlk tepkisi bana pardon dedi ya. Yani ben yolda yürüyorum. Hani biz böyle yolda yürüyoruz. Sadece yanımızda vurdular birbirlerine. Ve dönüp bana pardon dedi. Yani hani şey de değil, refleksif bir dönme değil o. Durdu, gördü, baktı. Bana doğru döndü. Elini kaldırıp pardon dedi. Yani hissettim resmen o pardondu. Sonra çıktılar. Ne kavga, ne tartışma, ne gürültü. Ya nasıl güzel insanlar ya. Ben hakikaten şaşırıyorum. What happened? Audiobook library for the blind. Aha, bakın görme engelliler için şurası görme engelliler için kütüphaneymiş arkadaşlar. Yani çok farklı bir kültürün içindeyim ya. Bu kadar sakin. Arkadaşlar 2 ayı geçti. Yani 2 ayı devirdik. Tek bir huzursuzluk, tek bir çatışma görmedim. Ne sokakta, ne başka bir yerde. Yani çok huzurlu bir yer ya. Hakikaten insanlar birbirine gülümsüyor. Kaza olmuş, dönüp yanından geçen adama pardon diyor. Problem yok. Vietnam ya. Ho Chi Minh televizyonu çoğunluğu hükümetin sahipliğinde. Fakat bir kısmı da özelmiş. O şekilde söylendi. Ho Chi Minh televizyonu. Vietnam, Ho Chi Minh. Nguyen Walking Street. Böyle 10 dakikada bir nasılsın diye soruyor. Ben de Tuek Vay diyorum. Yani muhteşem. Nasıl hissediyorsun? Tuek Vay. Tuek Vay. Tuek Vay. İzlediğim tiyatro gerçekten beni çok etkiledi. Bu sadece böyle, yani bir halk, sadece bir sanat, sadece bir oyun değil. Bu sadece böyle estetik ya da ticari bir gösteri değil, bir halkın kendini anlatma biçimi. Bu tiyatronun adı Mua Roi Nuoc. Mua Roi Nuoc. Ve dünyada sadece Vietnam'da var arkadaşlar. Başka hiçbir kültürde su doğrudan sahne olarak kullanılmıyor. Yani şöyle söyleyeyim, bu bir süs değil. Hayatın içinden çıkmış bir şey. Aslında sanat gibi. Yani ticari olmayan sanat zaten hayatın içinden çıkmıştır. Diğeri de hayatın içinden çıkmıştır ama daha nasıl anlatayım? Daha toneldir, atonel değildir. Daha avantgard değildir. Yani klişeleri kullanır. Kültürün klişelerini kullanır. Ticari amaçla yapıldığı için bu böyledir. Fakat bu sanatta durum bu değil. Yani bu sanatta durum bu değil arkadaşlar. Ice.
Dediğim gibi yani sadece ticari amaçla ve estetik amaçla yapılmıyor. Tabii ki estetik var. Estetik olmak zorunda sanatın içerisinde. Hayatın içinden çıkmış bir şey. Vietnam'ın kuzeyi, Kızılnehir Deltası. Burası 1000 yıldır pirinçle uğraşan bir bölge. Pirinç tarımı da suya bağlı arkadaşlar. Yani tarlalar yılın büyük bölümünde sular altında. Burada su manzara değil, yani sadece sahne değil. Geçimi temsil ediyor, zamanı temsil ediyor. Hayatın merkezi aslında. İnsan yaşadığı yere benzer. Yani Vietnam köylüsü aslında suyla düşünüyor. Çünkü hayatın her noktası su. Bu yüzden tiyatrolarını toprağa değil, suya kurmuşlar. Ya bu sanat yeni değil. 11. yüzyıla kadar uzanıyor. 1121, yanlış hatırlamıyorsam 1121 tarihli yazıtlarda bile bu gösterilerden bahsediliyor arkadaşlar. Yani yaklaşık 1000 yıllık bir sanattan bahsediyoruz. Hanedanlıklar yıkılmış, imparatorluklar yıkılmış, ulus devlet iki parça sonra birleşmiş. Yani sanat bütün devletlerden daha eskidir. O yüzden de bu kadar geçirdiği savaş, bu kadar tarihsel sürece rağmen köylülerin kuklaları kalmış. Çünkü daha önce de söylemiştik. Bu kanalda mı söyledim, farklı bir noktada mı söyledim hatırlamıyorum. Bir konferansta mı söylemiştim gerçekten hatırlamıyorum. Ama çevrenizdeki çok şey geçicidir. Devletler, şunlar, bunların hepsi geçicidir arkadaşlar. Tarihte 100 yıldır, 500 yıldır, 1000 yıllık şeylerdir ama sanat insanlığa böyle kazınmış bir noktadadır ve o geçmez. Yani bu sanatta da bunu gördük. Halk kültürü kalıcıdır ya da halk kültürü birbirini takip ederken içindeki öğeleri korur dersek pek de yanlış olmaz. Köyden çıkmış bir sanat bu. O yüzden sahnede genelde krallar yok ya da kral varsa da böyle çok olumlu sembollerle anlatılmıyor bu sanat içerisinde okuduğum kadarıyla. Çiftçiler var, balıkçılar var, hasat var, günlük hayat var, aşk var, halk türküleri var, var. Yani aslında halk kendini anlatıyor bu sanatla. Malum insan hikaye anlatan bir varlık. Masallarla, efsanelerle, tiyatroyla kim olduğunu sürekli hatırlıyor. Su Kukla Tiyatrosu da Vietnam halkının kendine tuttuğu bir ayna, bir çeşit hafıza, bir çeşit kolektif bilinçaltı ve kolektif bilinç hafızası diyebiliriz. Kukla sanatının böyle çok sembolik bir tarafı var. Kuklaları oynatanları görmeyiz. Hepsi mesela bu izlediğimiz oyunlarda hepsi suyun altındaydı. Yani kukla sanatının özelliği bu zaten. Mekanizma hep bir perdenin arkasında, suyun arkasında, perdenin arkasında ve benzeri. Hayatta da çoğu zaman böyle gibi. Yani asıl sistemi kuranları görmüyoruz. Sahnedeki düzeni aslında onlar belirliyor ama biz zannediyoruz ki reisler var, liderler var, işte kahramanlar var, şunlar var, bunlar var. Aslında sanki böyle belirleyen ekonominin sahibi olanlar ve onlar daha az görülüyor. Onlar kuklaları oynatanlar. ...19. yüzyılda Fransızlar Vietnam'ı sömürgeleştirdi. Sadece toprakları almadılar, kültürü de küçümsediler arkadaşlar. Yani sömürgeciler genelde sömürdükleri halkın dilini, kültürünü küçümserler, onunla dalga geçerler. Bunu maalesef Vietnamlılar da o dönemlerde yaşadılar. Ho Chi Minh sayesinde kurtuldular ama sömürgecilik zamanında kendi varlıklarıyla dalga geçildi. Hatta burada böyle bazı Fransız tiyatro oyunları var. Onlar Vietnam diliyle dalga geçiyorlar. Yani vardır böyle hani azınlık diliyle dalga geçen faşist karakterler vardır, faşistler vardır. Yani tüm dünyanın her yerinde vardır bunlar. Fakat aslında elbette ki sömürdükleri halkın dili de en az kendi dilleri kadar. Çünkü dünyadaki bütün diller kutsaldır. The Saad Forum has the largest office as the
Aynı şekilde 19. yüzyılda Fransa devleti ve buradaki sömürgeciler Vietnam kültürünü küçümsedi. Tabi sonra cevabı aldılar Ho Chi Minh'ten. O da ayrı bir konu. İzlemek isterseniz benim videolarımda var. Geleneksel sanatlara geri dediler. Yani Vietnam halkına, Vietnam kültürüne geri olarak baktılar. Thông minh, vui tính và khỏe mạnh, lúc nào cũng cười đùa vui vẻ và chọc ghẹo mọi người. Anh sẽ Su Kukla tiyatrosunu da ilkel gördüler. Bu konuyla ilgili bazı topluluklar sömürgecilik zamanında dağıtıldı. Gösteriler kamusal alandan silinmek istendi. Fakat Su Kukla tiyatrosu o tarihlerde bile halkın direnişini, Vietnam halkının birlikteliğini, kültürünü yansıtıyordu. Çünkü sanatın böyle bir özelliği vardır. Sanatı hiçbir sömürgeci silemez. O sanat devam eder. Türküsü devam eder. Tiyatrosu devam eder. Ve aynı şekilde Su Kukla tiyatrosu da bitmedi. Hatta bazı köylerde gizlice devam etti. Kuklalar saklandı. Hikayeler yaşatıldı. İş burada biraz daha politikleşiyor aslında arkadaşlar. Bir halk hikayesini koruyorsa henüz teslim olmamıştır. Hikayesini koruyan halklar teslim olmamıştır. Onlar ezilmeyecektir. Bir şekilde varlıklarını sürdüreceklerdir. Kültürü yaşatmak bazen en derin direniş biçimi haline gelir. Gürültülü değildir, patırtılı değildir, kavgalı değildir ama köklüdür. Lặn lội rất là nhiều trò cũng thể hiện được vui buồn giận ghét. Dạ mong rằng quý vị sẽ hài lòng đẹp. Bu halklar açısından aslında çok önemli. 20. yüzyılda Vietnam bağımsızlığını kazanınca, Amerika'ya karşı savaşıp ülke birleştirilince bu sanatta yeniden ayağa kaldırılıyor. Vietnam devleti ulusal tiyatrolar kuruyor, kendi kültürüne değer veriyor. Devlet geleneği sahipleniyor. Çünkü görece daha bağımsız. Tabii bunda sosyalist olması da etken. Okullarda öğretilmeye başlanıyor. Bugün UNESCO tarafından korunan bir kültürel miras olarak geçiyor bu sanat. Özü değişmedi. Hala köylülerin hikayesini anlatıyor. Hala balıkların hikayesini, doğanın hikayesini anlatıyor. En çarpıcı tarafı şu. Bu sanat sadece Vietnam'da var arkadaşlar. Çünkü bu sanat Vietnam'ın coğrafyasında doğmuş. Suyundan, toprağından, tarihinden beslenmiş ve başka yerde kopyası yok. Bu sanatın başka yerde kopyası yok. Bu bana yeniden şunu hatırlatıyor. Evrensel olmak, herkese benzemek değil. Kendi hikayeni dünyaya katmak. Tabii dünya eşitlikçi değil bu konuda. Maalesef kimin sermayesi fazlaysa onun hikayesi daha fazla ötüyor. Ama artık özellikle 1970'lerden sonra artık etnisite de kendi kültürünü koruyabiliyor. Sahnede egzotik bir gösteri değil, halkın kendini anlatma biçimini izledim dersem hiç abartmış olmayacağım. Şunu tekrar ederek bitirelim. Bir halk hikayesini kaybettiği gün çözülmeye başlar. Ve anlatmaya devam ettiği sürece, kendi hikayesini sanatla anlatmaya devam ettiği sürece de ayakta kalacaktır. Onun dışında her türlü problem, her türlü karanlık, her türlü diktatörler, tek adamlar, şunlar bunlar gelip geçicidir arkadaşlar.
arkadaşlar çok güzeldi ya. Yani sanatı ayrı, suyun rahatlatması ayrı. Resmen bir terapi gibiydi. Muhteşemdi. Instagram'da birkaç dost dövmemin anlamını sormuş. Çok kısaca anlatayım arkadaşlar. Hindistan'da bildiğiniz gibi kas sistemleri var. Hindistan'da kas sistemlerinde en altta olanlar, en fazla ezilenler. Yani bu ezilme öyle böyle değil. Hiçbir değeriniz yok. Yani köle olmanın dışında hiçbir değeriniz yok. Oturduğunuz yere, kıyafetlerinize bile dokunulmuyor. Yaşadığınız yere bile hiçbir şekilde dokunulmuyor. Öyle düşünün. Ve bu durumun farkına varmak da çok zordur. Yani köle olduğunun farkına varmaz arkadaşlar. Gerçekten de köle olduğunun farkına varmaz. Köleliği içselleştirir. Bunu normal zanneder. Zaten farkına varsa isyan eder. Fakat Hindistan'da çok nadir isyan edenler oluyor. Bu çok geçmiş, yaklaşık 1000-1500 yıl önceden bahsediyorum. Kas sistemi. Ve isyan edenler daha sonrasında yakalandıklarında bu size göstermiş olduğum dövmeyle damgalanıyorlar. Sosyal bilimlerde Homo sacer dedikleri, Agamben'in çalışmaları, yani kurban edilebilecek, linç edilmesi sevap olan insan haline geliyorlar. Çünkü artık isyan ettikleri için artık konumlarının farkında olanlar bu damgaya sahip oluyor. Ben de bunu öğrendiğimde dedim ki bu dövmeyi yaptırmak lazım.